Baktı Öğren TV izleyicileri, uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba. Bugün sizlere evde peynir yapımını anlatacağım. Evde peynir yapımı için öncelikle malzemelerimizi sayıyoruz. Geniş bir tepsimiz, peynir mayası ve yarım çay bardağı kadar yoğurt ve 6 litre süt. Şimdi öncelikle size malzemelerimizi nereden temin edeceğimizi söyleyelim. Peynir mayasını eczanelerde genellikle mevcut bulabilirsiniz. Şöyle bir 115 gramlık peynir mayası 7 TL civarında. 6 litre sokak sütü dediğimiz pastörize olmayan sütten peynir yapılır. Pastörize olan sütten peynir yapamazsınız. Yapmaya da kalkarsanız verimsiz bir peynir olur. Öncelikle sütümüzü tepsimize boşaltıyoruz. Daha sonra ise bu almış olduğunuz peynir mayasının kapağı ile yaklaşık 2,5 kapak dolusu peynir mayasını sütümüzün içerisine döküyoruz. Bu arada söylemeyi unuttuk. Sütümüzün sıcaklığı yoğurt mayalayacak seviyede. Yani sütün içerisine elinizi soktuğunuz zaman ılık bir kıvamda olması gerekiyor. Peynir mayaladığınız sıcaklıkta olması lazımdır. Bu da yaklaşık 34-35 derece civarındadır. Bu sıcaklığa uygun olarak sütü mayalamanız lazım, peynir mayalamanız lazım. Eğer mayalamaz iseniz peyniriniz iyi olmayacaktır. Sonra yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Sonra hafiften karıştırıyoruz. Peynirimiz gördüğünüz gibi yavaş yavaş pıhtılaşmaya başladı. Bu pıhtılaşma sonucunda peynirimiz jöle kıvamına gelecektir. Ve jöle kıvamına geldiği zaman yüzeyinde sarı bir su birikir. Eğer sarı su çok fazla olursa peynirinizin verimi düşecektir. Yaklaşık 6-7 litre sütten yaklaşık 1 kilograma yakın peynir elde edersiniz. Peynirimizi daha sonra ise bir sonraki aşamada ise bu pişmemiş sokak sütümüzü nasıl pastörize edeceğimizi bir sonraki aşamada anlatacağız. Baktı Öğren TV izleyicileri, bundan yaklaşık 45 dakika önce peynirimizi mayalamıştık ve üzerine bu şekilde kapatmıştık. Şimdi kapağını açıyoruz. Peynirimizin mayalandığını ve yüzeyinden sarı sular oluştuğunu gördük ve peynir artık süzmek için uygun kıvama gelmiştir. Peynirimizin şöyle olgunlaştığını göstermek için şöyle sizlere göstereyim. Şöyle bakın. Peynirimiz artık oldu. Sertleşmiş durumda ve jöle kıvamına geldi. Peynirimizi süzmek için şöyle bir beyaz bir torba ve içinde süzgeç olan bir süzekle birlikte peynirimizi süzeceğiz. Öncelikle şöyle bir karıştıralım. Peynirimizin kıvamını şöyle olduğunu görün. Daha sonra peynirimizi süzdükten sonra peynirimizi bez torba ile birlikte bir ağırlıkla beraber üzerine bir ağırlık koyarak peynirimizin içerisindeki kalan tüm suların çıkmasını sağlayacağız. Şimdi ben şöyle peynirimi süzeceğim. Bu peynir altı suyu da pastalarda kullanabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak isterseniz de benim yaptığım gibi de dökebilirsiniz. Şöyle süzüyorum ben. Baktı Öğren TV izleyicileri, peynirimizi süzdük. Gördüğünüz gibi yaklaşık 1 kiloya yakın bir peynir elde ettik. Şimdi bu peynirimizin içinde hala su var. Dolayısıyla bu peynirimizin içerisindeki suyun tamamen çıkması için üzerine bir ağırlık koymanız gerekiyor. Eğer ağırlık koymazsanız peynirinizin içerisinde su kalacaktır ve bu da çabuk bozulmasına sebep olur. Onun için içerisine su doldurduğumuz tenceremizi üzerine ağırlık yapacak şekilde bir gece bekletiyoruz. Ve bir gece sonunda ise bunun pastörizasyon işlemini gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi hala içerisindeki var olan sular akmakta. Baktı Öğren TV izleyicileri, peynirimizi mayaladık ve peynirimizin üzerine ağır bir taş koyduktan sonra şimdi peynirimizi pastörize ediyoruz. Çünkü peynirimiz çiğ sütten yaptığımız için pastörize etmez isek hayvanlarda bulunan Brusella denen bir hastalık bizlere geçebilir ve dolayısıyla peynirinizi pastörize etmeniz gerekiyor. Şimdi öncelikle ne yapmamız gerektiğini, şöyle bir geniş bir tencere içerisine 2 litre bir su koyuyorsunuz ve bu suyu bir kaynatıyorsunuz öncelikle. Daha sonra ise içerisine yaklaşık şöyle göstereyim, bir su bardağına yakın
kaya tuzu, yani salamura olmayan salamura tuzu dediğimiz tuzdan koyuyoruz. Bu şekilde boşaltıyoruz. Daha sonra ise peynirimizi şöyle de göstereyim ne kadar bir peynir çıktığını. Bizim peynirimiz yaklaşık 850 gram civarında bir peynirimiz çıktı. Peynirimizi daha sonra ise bu kaynayan suyun içerisine koyuyoruz. Yaklaşık 5 dakika kadar bekletiyoruz. Peynirimiz bir miktar eriyecektir. Bu gayet normaldir. Çünkü yağlı peynir olduğu için. Daha sonra ise peynirimizi çıkartıp afiyetle yiyebiliriz. İsterseniz bunu salamura suyuyla birlikte muhafaza edebilirsiniz. İsterseniz de susuz olarak yaklaşık bir 8-10 gün civarında dayanmakta. 10 gün sonra ise hafiften küflenmeye başlayabilir. Çünkü peynirimizin içerisinde herhangi bir koruyucu madde olmadığından dolayı böyle bir durumla karşı karşıya kalırsınız. Şimdi şöyle bir şey daha var. Peynirimizi sıcak suyun içerisine koyduktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Çünkü peynirimizi kaynatmıyoruz. Kaynatırsak peynirimiz eriyip gidecektir suyla birlikte. Dolayısıyla bunun için ocağımızın altını kapatıyoruz. Peynirimizi biz sadece arada bir ters düz ediyoruz. Başka herhangi bir işlem yapmıyoruz. Baktören TV izleyicileri tekrardan merhaba. Şimdi yaklaşık 5 dakika kadar peynirimiz sıcak suyun içerisinde kaldı ve pastörize işlemi gerçekleştirdik. Şimdi peynirimizi torbamızın içerisinden çıkartıyoruz. Yalnız biraz dikkat edelim. Biraz sıcaktır. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Bizim peynirimiz az tuzlu bir peynir. İsterseniz tuz miktarını artırarak da daha tuzlu bir peynir elde edebilirsiniz. Şöyle de peynirimizi göstereyim kestikten sonra. Afiyet olsun.